Ne olacak sence? Pilaki. Pilaki mi? Pilaki. Deniz mahsulleri pilaki. %100. Yağız. Paella diyorum şef. Paella diyorsun. Seyfo. Ben de paella olduğunu düşünüyorum ama deniz mahsulü risotto da olabilir. Safran var ama paella olabilir yüksek ihtimal. Bugün ne yapıyoruz şefim? Bugün inanılmaz paella yapacağız. Şimdi birçok paella versiyonu var. Biz de özellikle sizden deniz mahsulü ve tavuk kullanarak paella istiyoruz. Bir porsiyon yeterdir. Biz de size özellikle bakır tavalar verdik. Herkese bir tane tava porsiyon olarak paella istiyoruz. İkinci çekmecede. Tamam. Serviste tavayla yapıyorsunuz. Çekmeceden bir tane zarfı var. İsterse bir bakın. Zarf içerisinde malzemeler listesi ve birkaç tane yemekle ilgili bilgisi var. Bakabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Daha önce paella yaptın mı? Daha önce yaptım. Seyfo daha önce paella yaptın. Tabii, evet. Yağız. Ben yapmadım şef. Biliyor musun nasıl yapıldığını? Biliyorum. Bu muhteşem yemek pişirmek için verdiğimiz süre 40 dakika olacak. 3, 2, 1, başlayın! Dip yanıklıydı, kıvamıydı. Safranı Deniz falan. safranı. Efsane. O safran çok tehlikeli. Az koyunca hiçbir şeye benzemez. Fazla koyunca balıkları koku kapanır. Çok güzel abi. Çok efsane bir yemek. Daha önce paella yaptın. Yaptım. Nedir senin için paellanın en önemli kısmı? Pirinçlerin lapa olmaması ve deniz mahsullerinin hepsi böyle diri diri kalması, ağza gelmesi. Ekşiliğiyle, limonuyla. Limon yok mu? Limon koymuyor muyuz? Varsa koyarsın. Demek ki Yoksa koymazsın. sirke koyacağız. Demek ki. Paella'nın en çok İspanya'da hangi şehre atfedilir? Bilmedim, şu an aklıma gelmiyor. Yağız, Evet şef. iyi bir paella'nın olmazsa olmazı nedir? Pirinçlerin lapa olmaması. Peki. Ama bir şey var ki her şeyden önemli. Nedir şef? Bilen olursa söylemem. Kimse bilemezse söylerim. Peki sonra söyleyeceğim şu soruya cevap verirsen. Paella'nın en popüler versiyonu hangi şehirden çıkmıştır? Bu şehri bil. Sana paella'nın çok önemli bir sırrını söyleyeceğim. Barcelona. Yanlış. Seyfo. Merhaba şef. Diğer arkadaşlara sordum, sana da sordum. Evet şef. Paella'nın olmazsa olmaz 3 özelliği nedir? Paella'nın olmazsa olmaz 3 özelliği safranda olması ve ürünlerinin tamamen üstte bulunması gerekiyor. İlk öncesinde risotto pirincini zaten pişirip ve en üstünde bütün malzemelerin, deniz ürünlerinin olması gerek. Benim için olmazsa olmazları bunlar. Pekala. Çok önemli bir olmazsa olmazı var, onu kaçırdın. Sana ne olduğunu kulağına fısıldarım. Şu soruya doğru cevap verirsen. Okey şef. Paella bütün İspanya'da çok sevilir. Evet. Ama bir şehir var ki paella deyince herkes paella'yı o şehre atfeder. Paella'nın çok meşhur olduğu şehir neresidir? Neresidir? Şu an aklımda yok. Pekala. Kimse bilemedi. O zaman isterseniz hepinize sırrını vereyim. Söyleyin şefim, istiyoruz. Paella'nın en popüler olduğu şehir Valencia'dır arkadaşlar. Valencia, evet, Valencia. En iyi paella'nın yapıldığı şehirdir. Bütün İspanya'da. Paella'nın en önemli özelliği de sokara adı verilen altının kızarmış olmasıdır. İyi bir paella'nın altı tutar. Pilav gibi değildir, risotto gibi değildir. Altında girdiğimiz zaman tabağa
böyle kazıyacak bir sokara denilen altının çıtırlığı çok önemlidir paella'da. Evet. Bekliyoruz sizden de o çıtırlığı arkadaşlar. Biraz da deglaze et. Hadi. Bravo. Çok iyi gitti. Bakalım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda şef. Sen niye karıştırma devam ediyorsun? Yandakilerini çekiyorum kalmasın burada diye. Sarar. Bir sabır ol. Yoksa sen sabah başladığından sanıyorum sen bir risotto yapıyorsun. Bu bir risotto değildi. Son 5 dakika. Oğlum maşayla payla mı yapılır ya? Yok şef ya kaşık bulamadım da. o Hani sen yüzden. efsaneydin, arkadaşların öyle söylüyordu. Maşayla payla yaptığı için mi öyle diyorlar sana? Korkma. En klasik paella yapıyoruz. Paella Valenciana. Pek çok çeşidi var. Safran ekledin mi sen bunu? Evet ekledim. Tuzumuzu kontrol edin. Son 1 dakika. Sıfır dediğimizde paellaları tahtanın üzerine isteriz. Ocağın üzerine bırakmayın. Tahtalarınızı temizleyin şimdiden. Tek yapmanız gereken ateşten alıp sıfır dediğimizde tahtanın üzerine bırakmak. Sıfırdan önce yaparsanız risk almazsınız tabii. ...30 saniye. Evet. Düdüğü şeflerin de dedi değil Kaç mi? dakika? 30 saniye mi dedi? 30 saniye ve 0 deyince tat üzerinde olması gerekir. Okey şef. Dikkat edin. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Herkese teşekkür ederiz ve ellerine sağlık. Hemen başlıyoruz. Öbek, sıra sende. Buyurun. Şeflerini birlikte bir Evet. göz atalım. Dibini niye tutturmadın? Durmaya çalıştım ama. Gücey karıştırdı durmada. 15.000 kere söyledi. Yeni karıştırıyordu. Bu üstüne çizdiğin an böyle demlenir, altın yanar. Habire karıştırır mı ya? Sizin şefim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani gerçekten biz anlatıyoruz her şeyi. Bazen siz iki tane şef ısrarla bunu söylemelerine rağmen neden böyle yapıyorsunuz? Safran. Nasıl kullanmak istedin safranı? Önce sıcak suda biraz beklettim. Sonra pilavı ekledim yanına. Suyla beraber. Suyunu çektirdim. Teşekkürler Öbek. Ben teşekkür ederim şefim. Alayım mı? Buyurun. Lütfen. Afiyet olsun. Ve sırada Yağız. Tutturdun mu? Yes şef. Sokarra var mı sokarra? Var şef. Sen neyle açtın safranı? Ben de sıcak suyla açtım şef. Alabilirsin. Afiyet olsun. Seyfullah gel. Alabilirsin.
Teşekkür ederiz. Afiyet olsun şef. Verdiğimiz görev paylaydı. Bakalım hanginizinki daha iyi olmuş ve bir üst tura hanginiz geçecek? Biz bir aramızda konuşalım, geliyoruz. Üçünde tavuk pişmiş oldu. Altını tutturdum. Tuttum. Evet arkadaşlar. Jüri kararını verdi. Şimdi açıklama yapacağız. Siz ön taraf alın. Wow, nasıl bir yarışma. Gerçekten üçünüzü mücadele verdiniz. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun şef. Afiyet olsun. Aranızda maalesef en az başarılı yapan tabak ve veda eden yarışmacımız Oybek sensin. Oybek, senin palyandaki sıkıntı altında hiçbir şekilde bir tutma yok. O sokara dediğimiz ve çok istediğimiz altındaki o çıtırtı sende mevcut. Hiç yok. Renk olarak da safranı çok iyi tutmamış. Bu iki konu seni üçüncüye düşürdü maalesef. Ama kötü bir palya değil. Elinden geleni yaptın. Maalesef bu gecenin üçüncüsü olarak bizlere veda ediyorsun. Teşekkür ederim şefim öncelikle. Bu son değil. Ne kadar istediğimi biliyorsunuz. Yine geleceğim. Yine başvuru yapacağım. Geçeceğim yani. Ana kadroya kadar devam edeceğim. Durmak yok. Teşekkür ederim şefim. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim şefim. Bravo, ellerine sağlık. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim şefim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür. Evet arkadaşlar, geldik. Bizimle bir üst turda yarışacak yarışmacımızı açıklamaya. Vermiş olduğumuz ürünü daha başarılı yaparak MasterChef Türkiye'nin bir üst turuna geçen yarışmacı. Kazanan yarışmacımız Seyfullah. Teşekkürler şef. Kanka, inşallah. Sağ ol. Ellerine sağlık. Yağız. Güzel bir palya yaptın. Altının bir tık daha yanık olması gerekiyordu. Ama Seyfullah birinci yapan içinde kullandığı tavuk ve ahtapotun suyu buram buram geliyordu. Sende yap asıl farkı yaratan o tavuk suyu, tavuğu çok iyi entegre etmesi ve ahtapotun suyunun çok güzel bir şekilde palyanın içinde olmasıydı. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Paella ilk yapışımda açıkçası. Yine de iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Hatalarımdan ders çıkaracağım. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Üzgünüm. Böyle olmasını beklemiyordum. Açıkçası buraya geçerim diye düşünüyorum. Hatalarımdan ders çıkaracağım. Evet, bir üst tur daha zor, daha çekişmeli. Artık orada performansını merakla bekliyoruz. Evet, Çok daha iyisi olacak şef. Bunlar fragman. yol uzun, pes etmek yok. Teşekkürler şef. Çok sağ olun. Size başarılar. Çok sağ olun şef. Görüşürüz. Sağ ol. Seyfullah. Görüşürüz şef. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. 1, 2, 3. Kaldırın kutuları.
Ne oldu Pınar? İçli köfte. İçli köfte mi? Neden içli köfte olduğunu düşünüyorsun? Şef, ceviz var, kıyma var. Bulgur var. Un var. Soğanlar var. Sence Merve? Analı kızlı falan mı? Değil mi? Ne bileyim. Olmasın. Sade. Bence içli köfte çünkü ceviz var. İçine ceviz koyacağız. Kıyma, ceviz, soğan, salça, baharat. Michelin yıldızlı bir şef arkadaşımla bu ürünle ilgili konuştuğumda dünyanın en gizemli ve en egzotik yemeği olduğunu söyledi. Ramazan ayıyla başlayan bir hikayesi var. İftara yakın yapılır. Daha sonra düğünler, kınalar ve özel gün yemeği olarak yapılırdı. Şimdi ise ülkemizde bayağı bir yerde var. Herhalde olmayan yer yok. Göz bebeğimiz içli köfte arkadaşlar. Daha önce içli köfte yaptın mı Pınar? Yaptım şef. Merve, Ben de yaptım. Sade. Ben yaptım, kanıtım da var. Gösterebilirim size. Bu o etap değil. Daha önceki. O zaman üçünüz de bunun için dua ediyordunuz. Üçümüzün de bildiği bir yemek olsun. 3 tane harika içli köfte gelirse bu bizi çok mutlu eder. Sizden verdiğimiz zaman içinde minimum 3 adet klasik içli köfte istiyoruz. Klasik dememin sebebi şu. Biliyorsunuz ülkemizde haşlaması yapılıyor bazı bölgelerde. Farklı şekilde geliyor. Biz en bildiğimiz en klasik içli köfte modelinden 3 adet, minimum 3 adet istiyoruz. Kızartma olarak istiyoruz. Zarfları içinde malzemeler listesi yazıyor. Sizin öndeki malzemeler listesi yazıyor. Ve birkaç tane genel bilgisi içli köfteyle ilgili. Açabiliyorsunuz, buyurun. Biliyorsunuz içli köftenin en büyük özelliklerinden bir tanesi çatlak olmamalıdır. 2, inceliğe dikkat ederiz. Yani içinde şöyle bir çay kaşığı kıyma koyup ben içli köfte getirdim demeyin. Tadı tuzu yerinde olacak, oranlı olacak. Boyutlar da 3 aşağı 5 yukarı şefin dediği gibi ülkemizdeki ideal boyut bellidir zaten. 3 adede yapacağınız mini istemiyoruz. Bu anlattıklarımızı yapan arkadaşımız bizimle kalır. Diğer iki arkadaşımızı eve gönderiyor. Ve 3 adet içli köfte pişirmek için süreniz 40 dakika olacak. Bizim arkamızda görebiliyorsunuz. Meşhur MasterChef fırsatı var. Takip edin. 3, 2, 1, başlayın. Buyurun. Evet, üçünüzün de bildiği bir yemek olduğuna göre bize sormanıza gerek yok. Öyle mi yapacağız, Bence de. böyle mi yapacağız diye. Ama bir sorunuz olursa, yardım edebileceğiniz bir şey olursa tabii ki buradayız. Bizim size tavsiyemiz 3 adet istiyoruz ama mutlaka 4-5 tane yapın. Çünkü içli köfte bu. Yağ girince çatlar, açılır, patlar. En iyi üçünü seçip bize sunabilirsiniz. Ama 3'ten az tabii ki kabul etmiyoruz. Sostu, şuydu, buydu uğraşmanıza gerek yok. Biz içli köftenizin tadına bakacağız. Mehmet Şef'in arkadaşının dediği gibi zaten dünyanın en gizemli yemeklerinden biri. Ciddi teknik isteyen bir yemek. Bize belki bazı yemeklerimiz basit geliyor ama dünya literatürüne baktığımızda bu tarz yemekler çok değer görüyor Tabii. aslında. Çünkü emek desen var, yaratıcılık desen var, Hikaye iki var. ürünün birleşmesi desen var, kültür desen var, Var, hepsi var var. oğlu var. Ya bu bence mesela şöyle bakıyorum şefim. Hani ceviz dahil tamamen bir bölgedeki bütün her şeyi kapsıyor ya. Evet. Her şeyi. Mesela o işte o bulguru bilmem nesi ve bunun en ilginç olayı biliyorsun. Yani yapabilen için unsuzu mesela direkt böyle hamur haline getirip yapmak bayağı beceri istiyor. Bazı hanımlar yapabiliyor mesela. Ulan en son ne zaman içli köfte yaptın? Bir 5 senesi var desem 5 sene yalan mi? olmaz. Aynen. 5 sene mi oldu?
aynen. Ben bile herhalde 3-4 ay önce yapmışımdır. Zamanınızı iyi kullanın arkadaşlar. Hamurunuzun dinlenmesi, pişmesi bunları düşünün. Zamanlama bu etapta çok önemli. Hamurla ilgili söyleyebilir miyim? Çok uzun zaman oldu çünkü yapmayalı. Tamam, ne zaman yaptınız? 3 sene falan oluyor, bayağı oldu. 3 sene oldu. Ve hani çok sık yaptığım bir şey değil. İnce bulgurumu koydum, irmiğimi koydum. Sıcak suda şişireceğim. Sonra biraz salça koyacağım, değil mi, hamuruna ve un. Daha önce çok yaptı mı? Şef yapıyordum aslında. Adana'dayken çok yapıyordum. Annemle yapıyorduk da. İşte acaba annemle daha fazla dikkat Keşke. etsem değil mi? Aynen. Aynen öyle. Nasıl gidiyor? Bayağı seni gördüm, ben yapıyorum, yapacağım. Süper gidiyor tabii ki. Yapacağım. Canım. Her zaman yaptığım bir şey. Ey süper. Tek bakmadığım buydu. Nasılsın? Aşırı paniksin. Evet. Çünkü içli köfteye hiç bakmamıştım. Hamurunu hatırlamıyorum. İnşallah. Evet tamam. Biraz da düşünürsen aklıma gelir zaten yani. Çünkü bir mantıklı var aslında. Evet ama Fakat sadece sana bir tavsiye vereyim mi? Sakin ol. Yoksa bu heyecanlı aklıma hayatta bir şey gelmez yani sana söyleyeyim. Sakin ol. Sizin için en önemli 3 kriter nedir? Abi benim için bir ince olacak. Ben mesela içi köftede içi çiğse Şu anlamam. kadarcık şey olan değil mi? İç Malzemeden ağzı kaçırmak. kesinlikle ağzını dolduracak. İyi kızaracak. Yani pişme olayı iyi olacak. Lezzet ve denge. Mesela bazen ben içi köfte yiyorum sadece ceviz yiyorum. Bir de kızartması da çok şey oluyor. Tabii Çok fazla kızarıyor. çok fazla kızarıyor, çok fazla yağda kalıyor. Mesela burada ceviz bunda mesela böyle tadında olmalı. Bazen ben mesela beni rahatsız ediyor aşırı ceviz. Büyüklüğü bile önemli. Evet. Soğan iyi kavrulacak. %100. Ala soğan kesen var. Soğan tadı koklayacak. gelmemesi lazım. Hadi hızlı düşünün. Hızlı hareket edin. Bu heyecanı fırsat vermeyin sizi engellemek için. Süreyi iyi ayarlayın. Yoğurmanız önemli. Açmaya güzel zaman ayırın. Dediğim gibi aman ha 3 tane yapmayın. 4, 5, 6 garantiye alın kendinize. Gerektiği kadar yapın. 2 kilo soğan kesmenize gerek yok. Kıymanın hepsini yapmanıza gerek yok. İşinizi görecek kadarını yapın. Boyutları bellidir zaten. Mini içli köfte istemiyoruz. Şekli, boyutu hepsi bellidir. Burada çok yaratıcılık yapmaya gerek yok. Ha tabii bunu derken de çok özel bir tarifiniz vardır. Kendinize güveniyorsanız yapın. Beklemediğim bir yerden çıktı. Çok yöresel olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Ama güzel.
Rakiplerim zor. Dediğim gibi içerideki ve dışarıdaki rakiplerim önemli. Herkesin şansı çok fazla. Zor yemek değil, püf noktaları var. Hamurunun ne şekilde olması lazım. İçinin baharatını, cevizini hepsini orantılı bir şekilde tutturmak için sadece bu püf noktalarını bildikten sonra artık her şey çok kolay. Rakiplerim zor. Dediğim gibi içerideki ve dışarıdaki rakiplerim önemli. Herkesin şansı çok fazla. Zor yemek değil, püf noktaları var. Hamurunun ne şekilde olması lazım. İçinin baharatını, cevizini hepsini orantılı bir şekilde tutturmak için sadece bu püf noktalarını bildikten sonra artık her şey çok kolay. Yani tek çalışmadığım şey içli köfteydi galiba. Çok uzun zaman önce yapmıştım. Şu an hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım. Bence içli köfte hani çok zor bir yemek. Herkes bence yapamaz. Çünkü el yorması çok hani hamurunu açmaya çalışması. İnce olması gerekiyor. Detayı çok fazla. O yüzden bence kolay olmadı. Daha bunlar kıymanız soğuyacak. Hamur yapacaksınız, iç dolgularını yapacaksınız, kızartacaksınız. Çok tatil modundasınız, yetişmeyebilir. Daha sen kıyma mı kavuruyorsun? Daha bu soğuyacak. Az kaldı şef. Sen? Ben hamurumu yapmaya çalışıyorum. Bir kişi yapsa bize yetiyor arkadaşlar. Hanginiz yaparsa bizim için yeterli. Çok kritik bir yer arkadaşlar burası sizin için. Aslında MasterChef'in en zor yeri diyebiliriz. Buraya geçtikten sonra aslında bir adım atmış oluyorsunuz. Bakalım hanginiz geçecek? Ustaları asla un kullanmazlar için. Ama tutmadı. Kabartma şansım yoktu. Kıymanın yağsız kısmının olması çok önemli. Artık yaptığınıza göre söyleyebiliriz. Ben zaten un kullanmıyorum. Ben un kullanmıyorum. Kıyma kullanıyor musun? Kıyma çoğu zaman kullanmıyorum. Her yemek her türlü yapılabilir. Tamam. Ama biraz kıyma koymak da onu bir farklılık katar yani. Aranızda sadece bir kişi MasterChef hikaye yazmaya devam edecek. O için de her şey verin.
3 adet istiyoruz dedik. Aranciniler geliyor. Yumruğumdan büyük olanlar geliyor. Geliyor yani. Ne geliyorsa razıyız. Bir kişiyi alacağız. Yedekli yapmanızda fayda var. Parçalananlar olursa. Daha önce de söylediğimiz gibi klasik olacak, ince olacak, içi dengeli olacak, lezzetli olacak. Hepsini istiyoruz. Ve şefim sadece Merve Ala pişirmedi. Diğer iki yarışmacılar da pişirmeye başladılar. Biraz arka kaldı ama tabii ki de bir görmesin. Pişirme yetmiyor. Çatlak olmaması gerekir. %100. İçi lezzetli olması gerekir. Ya aslında o kadar Kalınlığı şey çok var. önemli. Tabii ki de. Ya sadece bunu ben pişirdim, görevli bitirdi halinde gelmeyiz yani. Göreceğiz. 5 dakika. Kalan kıymaları buzdolabına bırakıyoruz. Tamam. Herkes kıymaları dolaba bıraksın. Koşun daha hızlı, daha hızlı. Bir kişi yapsa yeter. Bir arkadaşınız bize getirirse yeterli zaten. Rade, Efendim, bitirdin mi? bitirdim. İşi biten tezgahını toplayabilir. Mutfakta durmak yok arkadaşlar. Son bir dakika. ...30 saniye.
3 adet istiyoruz. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 ve 0. Elini kaldırın. Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Bitirdin. Seninle başlıyoruz Pınar. Gel Pınar. Memnun musun? Yapmaya çalıştım. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki. İç kalınlığı önemli demiştik. Haklısınız. Yuvarlak yaptı, sonra değiştirdi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Afiyet olsun. Pınar'cığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Rade. Rade gel. Sizde böyle minik mi yaparlar? Biraz hamurunu ince tutmaya çalıştım. Yani minik yaptım biraz ince olsun diye hani şeyden dolayı. Soğutmadığım için ben genelde yapıyorum. Biraz soğutuyorum sonra kızartıyorum. Süper oluyor. Efsane oluyor. Teşekkürler. Alabilirsin. Gel bakalım. Afiyet olsun. Merve geldi. Biraz zorlandın. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaç dakika pişirdi? 5-6 dakika falan sanırım. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, biz bir aramızda konuşalım, geliyoruz. Evet. Açıklama yapmak için size lütfen örneği alalım. Buyurun. Şöyle düşündük aramızda. İkinci ya da üçüncü açıklamıyoruz. Elimizde bir adet içli köfte olduğu için bizim kriterlerimize yakın sadece ve sadece birinciyi açıklayacağız. Vermiş olduğumuz içli köfteyi yaparak bizimle bir üst tura gelecek olan yarışmacı üçlü eleme turunu geçen yarışmacı
Rade. Teşekkür ederim. İnanıyordum. İnanıyordum kendime gerçekten. Güzel olacağına inanıyordum, biliyordum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Tebrikler. Teşekkürler, sağ olun. Bunlar hem çok kalın hem de büyük ihtimalle çok kalın olmasından dolayı dış hamurun pişmemiş. Biraz Farkındayım. çiğlik vardı. Farkındayım. Dış hamurun kalın olunca tabii içindeki kıyma da doğal olarak çok az oluyor. O yüzden de pişmiyor zaten. İçli köftede baştan beri söylediğimiz en önemli belki de kriter inceliğiydi. Ne seninki ne de Merve seninki o inceliği alamadınız. O kadar kalın dış hamur yaparsanız da o içli köfte olmaz, bulgur köftesi olur. Maalesef bu da sizlerin elenmesine sebep oldu. Zaten yarışma bittiği zaman arkadaşımın masasına baktığım zaman orada gerçekten bir içli köfte gördüm ben. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Teşekkür ederim. Kesinlikle hak etti. Zaten ben de hak eden alsın istiyordum. Öyle oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merve. Hak eden kazandı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Size de Umarım bir başarılar. üst turda da daha başarılı Teşekkür olursun. ederim, çok sağ olun. İkinize de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. MasterChef yolculuğunuzun sonuna geldiniz. Örnekleriniz bizde kalıyor. Hatıralar sizde kalıyor. Teşekkürler. Rade tebrikler. Boyutun haricinde söylenecek çok fazla da bir şey yok. Yok, herhalde. evet. İnceliği gayet iyi Gayet olmuş. güzel bir iş. Ama boyut bu değildir. Normalde Doğru biraz daha söylüyorsun. büyük olur. Fakat buradaki tek içli köfte diyebileceğimiz yakın olan ürün seninki. O açıdan tebrik ediyoruz. Bunları sizden duymak benim için bir şereftir şef. Çok mutluyum. Hissediyordum, yapacağımdan emindim. Elimin lezzetine gerçekten çok güveniyorum. Tabaklarıma, yaptığım tabağa, reçetelerime gerçekten çok güveniyorum. Ve çok mutluyum artık. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ Görüşmek olun. üzere. Görüşürüz, sağ olun. Bir, iki, üç, kaldırın. Evet, tahminleri alalım. Ayten Hanım. Vallahi bir levrek var. Soya sosu var. Soya sosu değil o. İyi mi şefim? Benzer. Arpacık soğan var. Krema var. Tahmininiz? Levrek yanında sebze sote olabilir. Sebze sote. Veyahut da yumurta konduğuna göre kızartma. Bu tabak ama bir ismi var. Serpilay, Hiç aklıma bile gelmedi. yaparsın ya. İnşallah. Evet Mehmet Şef'i, bugünkü yemek nedir? Evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimiz İkinci Dünya Savaşı'nda ünlü olmuş bir yemek. Bir ülkede gerçekten çok tüketiliyor ve dünyada da bilinen yemeklerden bir tanesi. Sizden istediğimiz yemek Fish and Chips. Fish and chips. Yes. Tamam. Evet şefim, siz çok seversiniz, çok da iyi bilirsiniz bu yemeği. Evet. Var mı daha önce yapan? Yapmadık şefim hiç. Yaptın mı? Yap. İngiltere'nin ulusal yemeği olarak bilinir. Özellikle orada öne çıkmıştır. Çok tüketilen bir yemek. O kadar önemlidir ki onlar için her mahallede bir fish and chips dükkanı vardır. Aynen bizim dönerci gibi. Orada da her köşede bir fish and chips dükkanı olur. Ve herkesin de en sevdiği, en çok konuşulduğu, adına ödüller düzenlenir, turnuvalar düzenlenir. Çok önemli bir yemektir. Çok basit bir şekilde levrenizin filetosunu çıkartıyorsunuz. Onu un ve soda ile beraber bir batter dediğimiz bir hamur yapıyorsunuz. Akışkan bir hamur. Bol yağda kızartıyorsunuz. Yanında da güzel bir kızarmış patates yapıyorsunuz. Bu yemeğin kızarmış patatesleri bizim bildiğimiz kızarmış patateslere göre biraz daha kalın olur. Daha büyük parmak patatesten daha biraz daha hatta bir tık daha kalın olur. O yüzden onu kalın yapıyorsunuz ve en önemli özelliği de patatesin üzerine malt sirkesi dökerler. Oradaki de malt sirkesi zaten. Şey değil, soya sosu değil. Bu yemeği en güzel yapan, en lezzetli yapan, en orijinaline yakın yapan bizimle beraber 3. tura geçecek.
Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Şefim yumurtalar Yumurtayı batter'da kullanıyorsunuz. sosunda mı kullanıyor? Sosunda değil yani kaplamasında Kaplama. kullanıyorsunuz. Yanında da mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazı fish and chips'in tartar sosu vardır. Mayonez gibidir yani bizim taratorla karıştırmayın. Tartar sosudur. Kalamarın İçine yanında kornişon- falan verilir. Aynen öyle. İçine kornişon konulur, mayonez konulur. O şekilde yapılan bir de sosu vardır. O sosu da yapıyorsunuz. Genelde kalamarın yanında verdiğimiz sosa en yakın sos diyebiliriz. Ya Kalamar mayonez tavanı. aslında bir turşulu bir mayonez Turşulu bir versiyonu. mayonez aslında. Yani. Mayonez tutacaksınız, Peki. onu turşulanıyorsunuz. Evet, Başlayalım, arada konuşuruz. süreniz 35 dakika. Ve tamamlamak için gerçekten çok hızlı olmanız gerekiyor. 3, 2, 1, başlayın. Bu arada çekmecede içinde zarfı var. Zarf alabiliyorsunuz. Zarf içinde malzemeler listesi var ve yapılışla ilgili birkaç tane not. Ne yazıyor orada yazısında? Altında Arnavutça bir yazı yazıyor. Ben bu kadar iyiysem senin sayende gibi. Arnavutların bir sözü yazıyor. Baba yaşıyor mu? Üstünüze sıçtım. Bir şey olmaz. Babam yaşıyor. Hayatta değil mi? Evet evet. Ay, korktum ya söylemek istediğim değil. Yok hayır yaşıyor. Okey. Siz o zaman çok yakınsınız. Evet. Çok Seni severim. destekliyor mu buraya için? Çok destekliyor. Çok heyecanlı, hatta benden daha heyecanlı bir de diyebilirim. Yusuf abi böyle bir yemek bekliyordu mu? Yok açıkçası ama sürpriz oldu. Balık çok yaparım. Severek yaparım. Ama fileto Ama- çok çıkartmadı. Çıkaracağım şimdi şefi. Keşke o kafa çıkmasaydı, daha kolay olurdu. Sorun değil, halledeceğim. Biraz daha hızlı. Evet ya, çok yavaş Derisini gidiyorsun. bırakmanıza gerek yok. O yüzden derisini yüzmekle uğraşmayın. Deri çıkıyor tabii ki kızartma olduğu için. Deriyi çıkartın. Paneleyin. Mayonezinizi kendiniz yapıyorsunuz. Hazır Kıvamı mayonez yok önemli. yani. Burada hazır vermiyoruz böyle şeyleri biliyorsunuz. Arkadaşlar zaman çok kritik. Burada bir taraftan da hızınızı görmek istiyoruz. Mayonezi kendiniz tutacaksınız. Patatesi kendiniz kızartacaksınız. Çıkmadı. Son. Hadi. Tek fileto yeter mi şef? Yoksa Biz bir ikisini mi? porsiyon istiyoruz. Tabii ki de. Yani ne kadar yapacaksın sen karar ver yani. Garanti olsun iki Şöyle tane şöyle mi, bir kessem tane mi? yeter bence. Bu senin tarzı. Mayonez tuttunuz mu daha önce? Tuttum şefim. Patates Somer Şef'i dediği gibi dikkat edin, parmaktan bir tık daha büyük. O içinde küçük patatesten bahsetmiyoruz. Mayonezinizi yapın tartarınızı karıştırmadan. Normalde tabii ki tartara süzme yoğurt koyulmaz ama biz sürenizden dolayı kıvam vermek isteyebilirsiniz diye biraz verdik. Bir kaşık atabilirsiniz kıvam versin diye. Buna özel bir balık gerekir mi? En ucuz balıklar aslında. Hedoklar, büyük balıklar. O bölgenin okyanus balıklarıyla yapılır. Bizim kültürde çok olmasının sebebi bizim balıklar zaten çok lezzetli. Bunlar çok büyük balıklar. Yani hatta köpek balığı kullanılır. Onun filetosu kullanılır. Heykeller kullanılır. Ucuz akya tarzı balıklar kullanılır.
Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim şu anda. Yetiştirebilirsek Mayonezinizi tutuyor musunuz? tutuyorum şefim. Hazırladım diğer Onu tarafını. yapması çok kolay. Mayonezi yapmak zor. Niye mayonezi konsantre olmuyorsunuz? Ya da patatese. Benim önceliğim mayonez, patates ve balık olurdu mesela. Tamam şefim. Parmaktan Balığı büyük küçük parçalara kestiniz. cips denince öyle Fish düşündüm and ama chips. Yani balık chips olan şu anda yaptığınız patates. Balık chipsi yani balık balık kuşbaşı mı oldu? fish finger gibi yapmıyoruz yani. Büyük balık, fileto balıktan yapıyoruz. Fileto balığı olduğu gibi kısaltıyoruz. Bir yandan chips yapıyoruz. Bunlar chips yani. Anladım. Şimdi ona dönüyoruz şefim. İlk defa cips olarak Fish and chips bunlar. Kızarmış balık filetosu. Yanında da patates cipsi. cipsi parmaktan büyük demiştiniz. Parmak büyüklüğünde yani. Parmak cips olur. Yani kalın olur normal bizim o kibrit patatesler veya ince hamburger yanına servis edilen gibi değildir. Daha kalındır. Ama tabii pişirme süresinde göz önüne alın mutlaka. Tutuyor mu? Tutuyor. Hadi bakalım. Daha patatesine başlamadım. Balığa Yarın başladım. yarım başladım. Balık tek bir fileto yeter arkadaşlar. Kıvamı tutmuş. Balığınızın kaplaması önemli arkadaşlar. Çıtır çıtır olması lazım, pofurdaması lazım. O yüzden biraz da nişasta da verdik. Çok az miktarda nişasta da koyabilirsiniz içine. Yanındaki patateslerin iyi pişmiş olması lazım. Kızartmadan önce bir işlem uygulayabilirsiniz veya zamanınızı iyi değerlendirirseniz ki çok azalıyor zamanınız. Çift kızartma tekniği kullanabilirsiniz. Bir kez kızartıp hemen dolaba atıp sonra tekrar kızartabilirsiniz. Biliyorsunuz en iyi patates kızartma 3 kızartma tekniğiyle oluyor. 2 kere soğutup tekrar kızartarak. Ama ona zamanınız olacağını hiç zannetmiyorum. Ama çift kızartma veya içinin iyi pişmiş olmasına mutlaka dikkat edin. Mayoneziniz iyi tutsun tartarınızı yaparken. Lezzetine bakın. Ben artık bildiğimi yapayım ya. İçinden turşu tadı gelsin. Kapari tadı gelsin. Çok az arpacık soğan var içinde. Çok az. Patatesinizi ve balığınızı ne zaman pişireceğinizi iyi ayarlayın. Çok erken pişirirseniz yumuşar, çıtırlığı gider. O konuda da dikkatli olun. Çok mu kalın şef? Çok mu kalın? Onun yarısını yaptık parmak patates veya biraz daha büyük bile olabilir. Ya ben parmak patates diyorum ya benimki gibi olursa parmak patates. Ama seninki gibi olursa parmaktan daha büyük tabii. Senin parmakların zaten kibrit patates gibi. Ha? Evet, biraz küçük. Çok daha küçük o yüzden bu kalınlık iyidir, fena değil o. Sizinki de iyi ama onun pişmesinde sıkıntı olabilir, ona dikkat edin. Bakacağım. Mutlaka deneyin yani. Unutmayın bu bir sokak yemeği arkadaşlar, o yüzden bol bol porsiyon olsun. 3 parça patates İngiltere'ye koyup gittim da ama- ben modern sunum yaptım demeyin. Ya da deyin, elenin ne bileyim, değil mi? Niye ben de bu kadar dert İngiltere'ye ediyorsam? gittim ama yemedim şefim. İngiltere'ye gidip fish and chips yememe Yemedim ihtimalin şefim. yok bir kere. Yemedim şefim. Uydurma. Nereye? Vallahi İngiltere yemedim. değildir o. Kandırmışlardır seni. Londra'ya gittim. Amerika'dır o. 2 ay eğitim Londra'ya gittin fish and chips yemedin. yemedim şefim. Fırsat olmadı. Hasta vardı ona gittim. O başka o zaman. Geçmiş Yeme olsun. şeyine fırsat olmadı inanın. Ama Şimdi inanın hasta bile olsa hastanenin karşısında vardır mutlaka bir tane. çok vardı. Evimizin hem de kaldığımız Var yere değil mi? yakınında ama her sokak başında vardı Her ama yerde pub'ın şimdi yanında da fish yemediğime- and chips. Şimdi yemediğime bir kere daha eyvah ediyorum. Bir de herkesin yiyebileceği bir ürün. O da Aynen. o açıdan da güzel. Yani pek çok üründen daha sağlıklı. Gerçi kızartma ama yine de Evet. balık en azından. Şefim patatesleri herhangi bir işlem
Patateslerin ne kadar nişastasını kurutabilirseniz, yani çıtır çıtır dışının olması için her zaman için patatesle yapılması gereken bir iki işlem vardır. Onları siz mutlaka biliyorsunuzdur zaten. Evet. Patatesler dışı çıtır olsun, içi yumuşak olsun. Kalın olduğu için patatesler Dereotu- ya çift pişirin ya uzun pişirin. Ona dikkat edin. Ne yansın ne pişsin. Kolay bir yemek değil yani. Kolay gibi gözükse de yüksek teknik derecesi olan bir yemek. Yanındaki sos çok önemli. Tartar sosu. Sadece İngiltere değil, Birleşik Krallığın her yere götürdüğü bir yemek. İrlanda, İskoçya, kesinlikle Avustralya, Yeni Zelanda. Bir de kızartma işi olduğu için o aynı Cazip batter'la geliyor. her şeyi kızartırlar. Kalamar da yaparlar, midye de yaparlar. Ya çikolata bile kızartan var. Allah Allah. Çikolata yani öyle gofret tarzı şeyleri kaplayıp onları kızartıp yiyenler var. O dükkanda bulunuyor mu? Tabii tabii. Ya birinin yağı yanıyor gibi. Evet. Bir yağ kokusu geliyor, yanık. Zeytinyağıyla mı yapıyorsunuz? Süper olacak. Mayonezimi hazırladım şu anda. Şu şekilde. İç şeyimi hazırladım. Hamurumu hazırladım. Patateslerim kızarıyor. Umarım yetişecek ama levreyi cipt şeklinde yaptım. Normalde fileto şeklinde olması gerekiyordu. Ama herhalde lezzetle bitirirsem sonuç şahsım için iyi olabilir. Bakacağız. Şu an çok az zamanım kaldı. Aklımda bir sıralama var ama umarım yetişir, yetiştirmeye çalışıyorum en iyi şekilde. Bakalım. Ben de çok meraklıyım yani. Son 15. Evet. O tamam, balık tamam. Balık tamam. Kaplaması. Evet. Sos, mayonez. Sos, onu en son bitireceğim. Onlar kızarken. İyi kızarması lazım. Patates çiğ istemiyoruz. Sizde durum nedir? Balığımız nerede? Burada şefim. Kaplama. Evet. Hatırlatma biz bunu sizi yani bir Yok, yok. tarife veremiyoruz ama bunu yaparak en azından yani bir takip edebiliyorsun. Anladın mı? Mesela soda kullanmadıysa demek Yok, ki bir yok, problem içinde- var yani. Yok yok sizi sadece Sorun uyarmak istedim yani. Arkadaşlar mayonez istiyoruz. Yanına sos, balık, patates ve bu patateslerin pişkin ve kızarmış olması gerekiyor. Sosunuz kesilmeyecek yanındaki sos. Balığınız sulu olacak içi. Ve biriniz bizimle yola devam edecek.
Pişmiş mi? Gördün mü abi? Burası değişiyor her anda. Her saniye. Arkada bir yemek yok mesela. Bende mi? Evet. Olacak ama. Olacak mı? Biz Yusuf abi bayağı temiz çalışıyorsun ha. Sağlıkçıyız. Bu kadar da olsun şefim. Yani hijyene ve temizliğe çok önem veririz. Şey diyor bu kadar mı patates yaptınız? O kadar yaptım. Ama bunu bir 4 patatesi sizi kurtaracaktın. Çok emin değilim yani. Ben olsam atardım bir tane yani. 5 dakika. Balık güzel oldu şefim. Lezzetli. Güzel oldu da yemek bu değil. Bu da benim yorumum olsun şefim. Sen bilirsin. Gördüm ki biraz şey yani kurban oldum yani 4 tane patates. Hayır ben size bir şey söyleyeyim. 4 adet balık olsa 4 patates yetişiyor. Minimal bir tabak olsun diye. Ama o zaman balıkta da minimal olması Onu gerekiyor. tam yarısını ben yerim, yarısını koyarım tabağa şefim. Ama Hiç çok sorun az yok. değil mi? Bu bir filetto değil mi? Koyacağım. Evet, tabağa direkt koyabilirsiniz. Balık pişti mi? İşte şefim. İnşallah. 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 Olmuştur şef. Malzemeler listesi kontrol edin. Koydu mu koymadı mı? Biriniz bizimle gelecek. Bütün ürünleri kontrol edin. Bir eksik sizi yoldan edebilir. Sanki herkese birkaç tane eksik var gibi görünüyor. Otobüs kalkıyor, dolmuş kalkıyor. Son 1 dakika. Yavaş yavaş tabaklamaya başlayalım arkadaşlar.
30 saniye. On. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elini kaldırın lütfen. Evet, Ayten Hanım sizden başlıyoruz. Buyurun. Ayten Hanım. Sos. Sos. Özür dilerim. O kadar emek verdiniz, yaptınız. Tadına bakalım. Ha, siz en tabaktan... Ha, he. tabağa koymuşsunuz. Pişti mi? Pişti sanırım şefim. Vallahi pişmediyse bu çekilmez ha. Derisi duruyor mu? Evet şefim. Neden? Derisi kalsın dediğinizi yanlış hatırladım. Kim söyledi? Derisi kalsın mı dedim, kızartırken derisini alın mı dedim. Siz ne duydunuz? Alın diye duydum. Sen ne duydun? Alın. 2'ye 1. Ben de duydum. 3. Haklısınız. Ben duydum. Çok teşekkür ederim. Elleriniz sağlık. Zülfü abi buyurun. Yusuf Bey'den bir fish and chips yorumu geldi. Şefim levrek, cips, patates ve tartır diye söylenince levreyi cipsle yaptık ama hata olabilir ama lezzetinden eminim. Afiyet olsun. Mayonez yaptınız mı? Daha çok yoğurt geliyor. Evet. Artı mayonez ben yapmadım pardon. Olanı kullandım. Olan mayonez yoktu ki. Yoğurt vardı. Mayonezi kendiniz tutacaksınız. Tatmam ya. lazımdı, eksikliğim olmuş. Siz yoğurdu mayonez mi zannettiniz? Öyle zannettim. Keşke baksaydınız. Haklısınız. Cipsler çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tam bu işte. Bunun cipsi budur ya. Afiyet olsun. Eliniz sağlık. Serpilay. Çok baktım.
Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Evet. Bir aramızda değerlendirip geliyoruz. Yusuf abi, senin nasıl Efendim? geçti? Nasıl geçti? Vallahi mayonezi unutmuşuk açıkçası yani eksiklik var ama bakalım şans. Ben de derisini almamışım ya. Saçmaladım orada. Balığın derisi alınmadan kızartma yapılır mı hocam ya? Sağlık olsun diyelim. Biz kararımızı verdik. Şimdi sizi ön tarafa davet ediyoruz. Bu akşam 3. olan yarışmacımız Yusuf. Teşekkürler. Eline sağlık. Başta bir yanlış anlaşma oldu. Evet. O da sizin aslında elenmenize vesile oldu. Halbuki çok erken de uyardık ama o geri kalanını atmasaydınız belki Geri dönüş olabilir. filetonun bir dönüş yapabilirdiniz. Çünkü balığın kızartması o kadar uzun bir iş değil. Ama asıl sıkıntı sosu anlayamamışsınız. Sostaki sıkıntı daha ciddi bir sıkıntı. Siz sadece yoğurdu kullanmışsınız. Patatesiniz güzel. Ama sadece patates yetmiyor maalesef. O daha iyi olabilirdi. Yani balık aslında balık da iyiyimdir yani. Her türlü yemeği yaparım. Tatlıda da öyleyimdir. Barbekü falan yaparım. Teşekkür Geçmiş ederiz. olsun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında kendime güveniyordum. Yani tur atlamayı ve ilerleyebileceğimi düşünüyordum. Çünkü ben yani 40-50 yıldır yemek yapıyorum çocukluğumdan beri. Ama denedik, olmadı. Sağlık olsun diyorum. Teşekkürler. Evet, Serpilay ve Ayten. Aranızda en güzel, en başarılı, en lezzetli ve açık ara bu oyunda birincisi ve bu oyundan kazananı Serpilay, sensin. Eline sağlık Ayten abla. Ay. Ayten, deriyi bırakman sana ciddi bir puan kaybettiriyor. Evet şef. Ama çok da üzülme. Senin ikinci olmanın sebebi sadece deri değil. Serpilay gerçekten güzel bir fish and chips yaptı. Evet şef. Üst kaplaması daha çıtırdı. Sosu çok daha iyiydi seninkinden. Bir tek patatesle birbirinize yakındınız. İkinizinkinde de çok az bir çiğlik vardı ama rahatsız edecek bir çiğlik, kabul edilemeyecek bir çiğlik yoktu. Ama geri kalan diğer iki konuda Serpilay gerçekten başarılı bir fish and chips yaptı. Bir de senin deride olunca bizim karar vermemiz de çok zor olmadı açıkçası. Yani benim için büyük bir hata açıkçası. Orada anlamadığım bir hata vardı. Açıkçası ben derili kızartılacak mantığına, derisi çıtır olabilir mantığından bir şey geldi aklıma. Valla biz genelde çıtır derili yanlış. balığı severiz ama olmaması gereken Yanlış. bir yerlerden Hepsi ya. bir tanesi bu. Normalde Aynen. deri nerede diye kıyameti koparırız. Haklısın. Izgaralarda Izgaralar. veya tavalarda. Hata yaptım. Yani orada şey yaptıktan sonra anladım. Evet. Teşekkür ediyorum burada olduğum için. Arkadaşıma da başarılar ederim. diliyorum. Fark ettim zaten arkama döndüğümde benim tabağımdan iyi olduğunu ben kendim bile gördüm. Deri deyince sen zaten orada hata yaptım anladım zaten. Teşekkür ediyorum. Başarılar. şefim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür Çok ediyoruz. Biz teşekkür ederim. teşekkür ederiz şefim. Güle güle Nazik kullanın. yemeği için. Güle güle kullanın şefim. Benim için üzücü oldu. Erken oldu. Daha benim için bitiş değildi yani. Ben yeni başlamıştım aslında. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Serpilay, Şefim. seninle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Senin yaptığın şu yemeğin yarısını yapamayanlar karşımızda dünyanın en iyi şefleri gibi dururken sen bu kadar güzel bir yemek yapmana rağmen sanki bir suç işlemişin gibi Heyecandan. tedirgin ve korkarak duruyorsun. Özgüvenini hemen toparla. Şu yemeğe ve bir önceki yemeğine bakarak sen iyi yemek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Rahatla yani. Çok heyecanlıyım. Ya o kadar rahatladım ki size anlatamam. Hani ağlayacağım ama havalarda da uçuyorum. Ama çok teşekkür ederim. Kendime güveneceğim. Çünkü burayı geçemeseydim kendime olan güvenimi yitirecektim. Ama burayı kazandığımda şu an kendime ispatladım yani. Gayet güzel bir yemek yaptın. Çok mutluyum. Çok Bravo teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrikler. Oldu ve çok iyi bir şey oldu. Yani beklediğimden çok daha iyi geçti. 2 turdur öyle geçiyor. Umarım 3. turda da o balkona çıkarım aynen böyle giderken. Gidiyorum. Önlük bende kalıyor değil mi? Önlük senin. Oğlum burayı geç önce. Bırak ilk haftayı. Şef burada Allah sıkıntı Allah, yok. 16'ya kalmış çocuk. Burada sıkıntı yok. Buradan devam daha. Çalıştık dersimize. Hatta 2 gün önce churro deniyordum çalıştığım yerde. Gözüme churro patladı. Yanlış yapmışım. Ama oldu, güzel oldu yani. Çalışıyordum yani dersime. Sıkıntı yok. Arkadaşların işi biraz zor. Bakalım. Sen nerede çalışıyorsun? Ben Ankara'da bir şeyde çalışıyorum. Pizzacıda. Napoli Necide? usulü pizza yapıyoruz. Pizza. Pizza. Napoli usulü Pizzacıda yapıyoruz. churros mu yapıyorsunuz? Şef ben deniyorum. Yani restoranın şefi ben olduğum için problem olmuyor. Neden churros denedin? Ya tatlıları sıradan deniyordum. İşte süt helvası, churros, işte profiterol. Hem personel yapıyoruz, güzel oluyor. Onlar da yiyor. Hem de ben de denemiş oluyorum. Buraya hazırlanmak için yapıyorsun. Evet şef, buraya hazırladım. Enteresan. Yani yaklaşık 50 tane yemek hazırladım kendime. Hatta yukarıda listem var. Hepsini dakikasına kadar yazdım. Hani yapabildiğimi yaptım, bazılarını hani yapmadım. Artık bakacağız burada kutunun içinde ne varsa. Genelde şanslı mısındır? Yani şanslıyımdır genelde. Şanslı olduğumu düşünüyorum. O zaman ne tahmin ediyorsun burada? Bence tatlı olmaz diye düşünüyorum. İşte et olur, makarna olur. Belki bir kebap olabilir. Mustafa senin var mı istediğin inşallah şu çıkar dediğin? Şef, Türk mutfağı çıkarsa sevinirim. Ya da makarnalar çıkarsa güzel olur. Alırım. Hadi bakalım. Peki sence ne çıkacak? Makarna çıkacak bence. Makarna çıkacak. Evet. İbrahim? Şef, el yapımı bir makarna çıkarsa ben buradan geçebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar nazaran, onlar da çünkü aynısını istedi. Görkem biraz iddialı ama bakalım biz daha iddialıyız. Seviyoruz böyle kıran kıranı mücadeleleri. Peki o zaman koyun elleri kutuya. 3, 2, 1 açın. Böyle bir şey olabilir mi? İlk söylediği şey ya. İnanılır gibi değil yani. Çalışmış. Gözüne kaçmış bir de. Evet arkadaşlar tahminleri alalım. Bir tatlı ama ne tatlısı olduğunu bilmiyorum. Churros olabilir. Evet, churros olabilir şef. Tarçın. Vallahi churros'ta ben zaten gözümün hakkını verdim. Ne oldu gözüne? Bir anlat şu churros olayını bakayım. Şef şimdi churrosların biliyorsunuz ucunda bir duy olur. Hani o büyük ihtimalle o duy sanırım patlamasını engellemesi için de olan bir şey aslında. Şimdi ben hamuru yaptım. Ondan sonra aldım, sıkma torbasını aldım. İşte sıkıyorum, şöyle ufak sıktım biraz. İşte bir arkadaşıma attım. Dedi ki biraz daha dedi büyük sık dedi. Böyle dedi ufak dedi olmaz dedi. Tamam dedim, sıkıntı yok dedim hani sıkayım dedim. Ondan sonra büyük sıktım. O sırada içeri Bodrum imzalamaya gitmiştim. Bir geldim dedi ki patlıyor dedi churrolar. Saçmalamayın dedim ya dedim ne patlaması dedim. Kaldırdım ufakta bir şey koymuştum üstüne, kapak. Büyük ihtimalle o nemlendi, biraz da su damladı suyun içine. Ondan da olabilir, bilmiyorum tam olarak. O kesinlikle. Onun da etkisi var ama. Ondan sonra kaldırdım, bir şey yaptım. Bom diye bir ses geldi. Böyle yukarı doğru churrolar yapıştı. Hatta telefonda Allah resim korusun var. gözün gördü mü ama? Kesinlikle ama da yani o churros'un patlama ihtimali yok. Arkadaş buhar vermiş yani. Tabii içine. ki de. Kapağını kapatmış yani. Churros patlamıyor. Zaten churros patlamaz. Sen su patlamış. Hani normal ocakta yaptığımız için hani biraz hızlı ısınsın dedim. Öyle olduğu için kapattım. Peki dersini aldın mı? Dersimi aldım şef. Bir de hayatta Churros şey yapmayı yapmam. öğrendin mi? Öğrendim şef. Bir de O zaten zaman churros... göster bakalım nasıl yapacaksın. Evet arkadaşlar bugün inanılır gibi değil. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Valla bir ben şey de. söyleyeyim mi? Yani İlk ağzından çıkan laf churros oldu adamın yani. Sen churros biliyor musun? Daha önce hiç yapmadım şef ama iyi bir yiyeceğim. Ben yaparım, benden yersin. İbrahim. Şef daha önce bir kere denedim ama çok uzun zaman oldu.
Bu konuda Görkem biraz şanslı bizden. Ama yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben yapacağım şef. Şimdi nasıl baktığına bağlı Görkem'in şansı. Yani Görkem bir pizzacıda çalışıyor. Boş zamanında kalan hamurla MasterChef'te defalarca çıkmış bir ürünü deniyor. Churros denedim dedim. Başka ne denedin? Krem brûlée denedim. Krem brûlée denedin. Defalarca çıktı. Krem katalan yaptım. Krem katalan defalarca çıktı. Şimdi bunun şans neresinde? Adam iş yerinde çalışırken deniyor. Her birimizin 50 tane anonsu çıkar yani yan yana böyle. İşte MasterChef'e gelecekler. Şu 5 işte profiterolü, tart hamurunu, ekmek yapabilmeyi, efendime söyleyeyim bir sütlü tatlı yapabilmeyi, işte bir pastacı kremasını öğrensin de gelsin diyor muyuz? Diyoruz. Sonra yarışmacı buraya geliyor diyor ki ben hayatımda ilk defa profiterol duydum, ekler duydum. Hayatında ilk defa ekler duyan birinin MasterChef'te bence yeri yok. Ya Ben da öyle pateşu düşünüyorum. yani. Pateşuyu bildim zaten. Yani pateşu hamuru Eklerler, profiteroller, veya ben hepsi. profiterolü ilk defa duydum diyorsa onun da yeri yok. Çünkü buraya çalışmamış demektir o. Hiç. Meksika'nın en bilinen tatlısı. Bizim ülkemizin de ağız tadına çok hitap ettiği için bizim ülkemizde de neredeyse çoğu kafede bulunan bir tatlı. Kolay bir tatlı gibi gelebilir. Hiç de kolay değil aslında. Çünkü hamurunun belli bir kıvamı var. O kıvamı tutturmanız lazım. Bugün sizden istediğimiz klasik bir churros. 5-6 biliyorsunuz uzunluğunu. 25-30 santim, 20-25 santim diyelim. Tulumba yapmayın bize. Halka tatlısı da yapmayın. Düz, değil mi? 20-25 santim uzunluğunda churroslar. Yanında da biliyorsunuz bu klasik sosları vardır. Biri Meksika'nın acı çikolata sosu. Çili ve çikolata dengesine dikkat edin. Diğeri de dulce de leche. Normal bir karamel yapıyorsunuz ama bunu sütle yapıyorsunuz. İsterseniz içine çok az miktarda tuz da koyabilirsiniz. Tadını birazcık kırmak için. Beş adet churros ve sosları hazırlamak için verdiğimiz süre 40 dakika olacak. 3, 2, 1, buyurun başlayın. Yağınız aşağıda arkadaşlar. Sıvı yağınızdan bahsediyoruz. Zarflar sizde zaten. İyi bir churros'un tabii ki dışı çıtır çıtır, içi böyle hafif yumuşak olmalı. Dikkat edin, 20-25 santim churros istedik. 5 adet ne kadar hamur ihtiyacı varsa öyle göre hesaplayın. Herkese kendi ikinci çekmecede sıkma torbası ve ucu var. Eğer onu yetmezse orada kepçe yanında rulosu var. Daha fazla alabiliyorsun. Ya Mustafa. Şimdi churros yapmak için ne kadar süre ihtiyacı var? Acı çikolata yapmak için ne kadar süre ihtiyacı var? Haklısın şef. Ya bro boş ver bu çikolata hadi. Hadi. Düşünün, iyice düşünün. Önce ne yapması gerekir? Hamur yapmam lazım şef. Evet tamam bu mise en place'ı yarım saatte sürersen süre biter. Hadi hızlı ol yani hızlı hareket et. Tamam şef. Yoksa geç kalacaksın. Bak Görkem dikkat et. Evet şef. Biz de burada şimdiye kadar MasterChef'te ben biliyorum diyenleri... Evet şef sonu kötü oldu ama ben çalıştım. Ay o için demiyorum yani. Bilmek güzel bir şey ama fazla özgüven gelmese, çünkü fazla özgüvende biraz zarar olabiliyor anladın mı? Evet şef. Düşünerek, hatırlatarak devam et. Tamam şef. Bayağı sen gramaja kadar devam ediyorsun. Evet şef. Güzel olsun, güzel olsun. Namımız yürüsün burada.
Evet, planlamayı çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Burası aslında sizin kaderinizin belirlendiği yer. En kritik burası. Burayı geçtiğiniz zaman biliyorsunuz, bir üst turda yarışma hakkı elde ediyorsunuz. İçinizden biri bizimle yoluna devam edecek. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor şef, sıkıntı yok. Hamurum bitti neredeyse. Değil mi hamur? Bitti şef, şimdi yumurtalarını ekleyeceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorsun? Rakiplerim duymasın Neyi? hamurun nasıl olduğunu. Ondan sonra Duymasın şey abi. olur. Herhalde yani senin hakkın. Sıkıntı olur. İster duyurursun, ister duyurmazsın. Birisi gelsin tarif verir misin? Vermem şef şu an. Vermem şef. Vermezsin. Son 30 dakika arkadaşlar. 5 adet churros, 2 tane sos yapacaksınız. Bizim için onların pişme dengesi çok önemli biliyorsunuz. Churros'un en büyük kriterlerinden bir tanesi çıtırın iniyor olması. Tarif verir misin diyorum, vermem diyor. Ama iyi yapıyor şef. Sen olsaydın verir miydin? Verirdim şef. Verirdim. Sen verir miydin? Verirdim şef. Belki diğer turlarda olsa olurdu ama bu turda olmaz. Geçmem lazım diyorsun yani. Aynen. Kim alır bu turu? Ben alacağım Ben şef. aldım bile. Sadece gülüyorum şef. Bana bak, sen de şey çalış ha. Bazen böyle çok iyi bildiğin bir şeyde bile özgüvenden dolayı hata yapıyorsun. Hızlanın. Mikserler çalışsın, tavalar. Yağı kızdırın, sosları yapın. Evet, bir yarışmacımız churros'u yağa dökmeye başladı. Eyvah, yandı. Yok şef. Ne yandı? Yanmadı şef. Aman dikkat edin Karamel ha. oldu. Karamel. Seni rahatlı görüyorum. Rahatladım vallahi, çuro çıkınca iyi oldu. Yani Yalan yok vallahi şimdi. Evet, yalan olmasa gerçekten Aynen. ne kısmetse. Vallahi şanslıyım ya. Bayağı korktum aslında Yok gelirken yok, de. Mehmet Şef'in dediği doğrudur. Bu bir şansı değildi canım yani. Evet, Şimdi çalıştım burada vallahi. churros çıkabilmek, yani eğer bizde 4 sene program var. Her sene Bir yerde 3 denk elemede gelecek. bir churros çıktı. Şimdi bunu bir kısmette desek değildir yani sonuçta. Doğru şef. Yani bu süreç içinde, bu kısa süreç içinde yapabileceği yemekleri de sayısı bellidir. Evet şef, doğru. Ha, belki hepsini yakalayacak bir durum değildir ama yani tabii ki de bir şansı var içinde. Yani ben kavun dolması falan çalıştım. Mesela? Kavun dolmasında
Eğer kavunu atmazsan fırına yetişmiyor. Aynen bravo. Doğrudur. Tam sınır yanlış yani, hatırlamıyorum. teknik Geçen yok. sene yaptık kavun dolması Evet üçlemede. şef. Geçen sene yapmıştık. Bak mesela. Bir yaptıklarınızı deneyin bakın nasıl oluyor. Bak nasıl kızıyor. Oğlum sen niye yürüyorsun? Yürümek yasak burada. Hoş. Tamam şef. Bir bakın bakalım hamurlar nasıl performans verecek. Deneyin, test edin. Elinizden geleni yapın. Görkem sen hamuru dolapta mı? Dolapta şef, biraz dinlendiriyorum. Yeni yaptım. Şey olmasın dedim. 2 dakika falan sıkacağım şimdi. Toplasın kendini. Oğlum baksana bir bak çevirdin mi bunu bir? Evet. Çevir bir. Evet. Ne oldu? Unu az geldi. Oğlum unu az geldi mi yapılmış tekniğinizde bir sıkıntı mı var? Bir gözden geçirin. Bakın. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Nasip daha istiyor şef. Oğlum baktın mı çıkardın mı? Evet. Şef biraz da şekil almadı. Şekil almadı çünkü yanlışa döktü oğlum. Onun alakası yok ki. Böyle döktük ya çıkarttı. Sen denedin mi? Deniyorum Bir şimdi bak şef. ya, ye yani. Ye İbrahim, ye tadına bak. Böyle de Oğlum olmadı gene nasıl gözüne karar sıçratma. verebiliyorsun ki? Yok şef. Kapak da kapatma. Bir tane yapayım da makas alacağım. Tabii. Nasıl? Güzel şef. Şimdi bize çıkaracak mısın onu? Çıkaracağım. Ya yerim seni İbrahim ya. Arkadaşlar bu yavaşlık bizi korkutuyor. Tatlandırmaya bakmadınız. Churros'ların testleri bitmedi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İyi gidiyor. Churros geldi. Biraz zor bir yemek benim açımdan. Çünkü pasta üzerine çok bir bilgim yok. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda devam ediyorum yapmaya. Güzel bir sıkıntı yok. Zaten çalıştığım bir şeydi. Ondan dolayı bildiğim yerden çıktı şansıma. Güzel gidiyor şimdilik. Bakalım, arkadaşlarım biraz daha şansı düşük ama şuralar biraz garip oldu. Bakacağız. Daha önce hiç yapmadığım bir yemek. Ama lezzetini oturttuğumu düşünüyorum. Severek yediğim bir şey. Alacağım. Şu makineyle işiniz bittiyse sağa sola toparlayın. Dikkat et eline. Oğlum bunlar birleşirse ne olacak? Birleşmez şef. Birleşirse bir daha basarım. Arkadaşlar akşama maç yemeği hazırlamıyorsunuz. Bir yarışmadasınız ve çok hızlı olmanız lazım. Kaldır bakayım havaya şöyle bir görelim churros'u. Pişti mi? Yok şef daha pişmedi. Kaldır. Bir deneyeceksin işte buna. Sağına soluna kaldıracağım bakacaksın. Tabağa çıktığı zaman değil yani. Şimdi bunlara bakmak lazım. Diri mi duruyor? Her şeyi yapın. Soslarınızı kontrol edin. Anam. Oğlum yağın şeyi nasıl? Dengesi nasıl ya? Kıstım şef, şimdi kıstım. Bu ne oğlum ya?
Sen bunu bir dakikasına falan bak. Evet, bir yarışmacımızın churrosu bitmek üzere. Bunlar mı çıktı? Evet şef. Oğlum sosise benziyor bu lan. Daha kızartıyorsun değil mi? Şef, Bu başka bir versiyonu mu? Daha düzgünlerini alacağım şef. Ha, seçeceksin içinde. Evet şef. İbrahim, sana demediler mi burası zor diye? Niye Dediler hazırlanmadın? Niye test yapmadınız daha önce birkaç şey? İbrahim. Ben çok test yaptım ama daha çok yemekler üzerine yaptım şef. Pastacılık üzerine açıkçası çok yapmadım. Adam kafasını yakmış, kolunu yakmış, gövdesini yakmış geliyor, seninkiler gene yanıyor. Yanıyor. Şef, Vallahi onlar, yanıyor. onlar denemek için şef. Arkadaşlar bence bolca yapın. Boylarına bakın. Çıtır olmalarına bakın. Sosları bir daha kontrol edin çünkü 3 yarışmayı da sanırım çıkarıyor. Arkadaşlar bir daha kontrol edin. Bakın soslar bizim için çok önemli. Sadece ve sadece churrosun olması önemli değil. Soslara bakıyoruz. İkinci verdiğimiz sostaki acı sos olacak dedik. Karamelli, tuzlu. Bir tanesi normal churros sosu. 5'er adet olacak dedik. Çıtır olacak dedik. Boyutlarını söyledik. Çıkmadı mı? Çıkıyor şef. Şimdi döküyorum. Şimdi yağın soğumasını bekledim biraz. Oğlum ne zaman çıkacak ya? Şimdi çıkıyor şef. İbrahim tatile gelmedin. Benim hatırladığım churroslarım böyle tırtıllı tırtıllı oluyordu. Evet şef. Seninkiler öyle olmuyor mu? Çıkartamadım şef, lezzeti iyi ama. Lezzeti çok iyi ama. Ama duyun mu yok? Niye öyle yapmadın? Kıvamını tutturamadım şef o kadar. Bu duyu var bak. Bununla yapınca öyle olur. Duyla yaptım şef. Çıkartamadım istediğim şekli. Niye? Şundan dolayı olabilir mi? Bu duyun ucu bundan daha uzun olduğu için olabilir mi? Görkem ne durumdasın? Evet şef, sıkıntı yok. Değdi mi yaktığını gözüne? Değdi şef, vallahi çok Ha? iyi oldu. Değdi, güzel oldu. Demek ki çalışmak gerekiyormuş. Şansıma da hep çalıştığım çıktı. İnşallah böyle de devam eder diyorum. Belli bir süre. Unutmayın 5 adet churros istiyoruz. Sosla servis ediyorsunuz. Tadını da ona göre ayarlayın. Oğlum sen kaç tane yaptın? Bir daha deneyeceğim şef. Onlar olmadı mı? Şeklini tutturamadım. Daha uzun bir duyla bir daha deneyeceğim. Keramet Duda mı diyorsun? Deneyeceğiz. Son 5 dakika. Yavaş yavaş seçmeye başlayın. İyi bir churros'un özelliklerini söylemiştik arkadaşlar. Dışının çıtır olması lazım, içinin yumuşak kalmış olması lazım. Hatta böyle hafif neredeyse hamurumsu dediğimiz yumuşaklıkta olması lazım içi. Yani kazık gibi olmaması lazım. Bunun bir de sosa da gireceğini tabii öngörün arkadaşlar. Eğer churrosunuz aşırı tatlı olursa bir de sosla insanın içini bayar. Yanında sos vermemizin bir sebebi var. Churros tabii ki tatlı olması lazım ama öyle insanın içini bayacak kadar da
Tatlı olmasına gerek yok. Çünkü o soslarıyla beraber o lezzeti almak isteriz. Evet, artık toparlanın. Kim ne yaptıysa yanına kar kalacak. Son 1 dakika. Oğlum boş durma, toparlayın. Bir taraftan toparlayın, mutfağı toparlayın. Mutfakta boş duran adam sevmeyiz biz. Evet şef. Toparlayın sağa solu. Çöpe bir şey atmayın, biz kenara koyun, biz alırız. ...30 saniye. Var ya sen şu an restoranda olsan bulaşıkçıyla papaz olduydun ha. Ben bulaşıkçının yerine olayım seni kovalarım oğlum. Lan 5 tane churros için bulaşıkhanenin yarısını doldurdum be. Bizim bulaşıkçılar gelir biraz sonra yanına. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eline kaldırın. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Var mı bitiremeyen ya da eksik olan? Yok şef. Tebrik ediyoruz. 40 dakikada 3 yarışmacımız da churroslarını yaptı. Ve ilk olarak Mustafa ile başlıyoruz. Sen churros yedim demiştin bize. Yedim ama yapmadım. Tadından yana bir sıkıntım Böyle miydi yok. oğlum? Kalınlığı vesairesi, şekli böyle miydi? Daha ince ve daha kenarlı. Tadına mı güveniyorsun? Bakalım. Acı çikolata sosu için ne yaptın? Çikolata ve biberi beraber ben yaptım. Sonra krema ekledim. Teşekkürler Mustafa. Sırada İbrahim geliyor. İyi akşamlar Mustafa. İyi akşamlar şef. İbrahim seni nasıl geçti? Şefim biraz zor geçti. Tatlı çok uzmanlık olduğum bir alan değil. Teşekkür ederiz. Görkem. Buyurun. Teşekkür ederiz. Biz aramızda bir konuşup geliyoruz. Ellerine sağlık. Lütfen
size öne alalım. Ellerine sağlık. Lütfen size öne alalım. Şimdi sonuç bağımsız olarak da soruyorum. Gerçekten 3 tane profesyonel ve saygılı çocukta olduğunu bellidir. Çünkü ne kadar zor bile olsa üçünüzden vazgeçmediniz. Son dakika kadar savaştınız. Teşekkür ederiz. Aranızda bir kişi maalesef biraz daha az başarılı churros yaptı ve bu oyundan üçüncüsü Mustafa, onu sensin. Mustafa defalarca söyledik. Churros'un en önemli özelliği dışının çıtır, içinin yumuşak olmasıdır. Seninkinin dışı çıtır, içi de çıtır. Aynı zamanda acılı çikolata sosu olması gereken sostan hiç acı gelmiyor. Dulce de lechen başarılı. Ama churros'un kendisi üzerinde kaplama da yok. Şekerle de kaplamamışsın. Tarçın da koymamışsın. Tarifi bilmediğim belli. Sen de bilmediğin bir tarif olduğu için bu kadar yapabildim. Ama yine de vazgeçmenin elinden geleni denedim. Teşekkürler şef. Sağ olun. Mesleğine ve kariyerine başarılar. Bravo. Sağ olun. Şef, hiç denemediğim bir tatlı, sevdiğim bir tatlıydı. Yapabileceğimi düşündüm. Pratik yapmadan olmuyormuş. Başarılar. Teşekkürler. Teşekkürler. şef, sağ olun. Kendime kırgınım yani. Tatlı denemedim, zayıf olan yönlerimi denemedim. Evet arkadaşlar, geldik bizimle bir üst tura geçecek arkadaşımızı açıklamaya. Verdiğimiz ürünü daha başarılı yaparak bizimle bir üst tura çıkacak olan yarışmacı bu gecenin kazananı Görkem. Eline sağlık. Bu işin zaten %60'ı churros'un kendisi. Geri kalan %40'ı da %20, %20'de her bir sos diye ben düşündüm. Churros daha düzgün olmalıydı. Birazcık yanık tadı geliyor. İçinin daha yumuşak olması lazım. Böyle hafif hamur bile kalması lazım. Sende öyle değildi. Sos olarak zaten dulce de lechen yanık tat geliyor, gelmemesi lazım. Acılı çikolatanın da dengesi biraz kaçmış. Fazlasıyla acı. Sana gelince Görkem, churros'unun doğru olması zaten seni birinci yaptı. Senin sosundan tam tersine acı çikolata biraz daha acı olabilirdi. Ama dulce de lechen bence gecenin en iyisiydi. Hem churros hem de soslardan biri gecenin en iyisi olunca zaten senin de bu turdan galip olarak ayrılman da kaçınılmaz oluyor. Sana tebrikler, sana da kariyerinde başarılar. Şef, açıkçası pastacılık çok uzmanlık alanım değil. Bu alandan gelmesinden korkuyordum zaten. Çevremdeki herkese de bunu söyledim. Hani pastacı çıkmasın, pastalıkla ilgili bir şey çıkmasın. Ne çıkarsa çıksın dedim. İşte çok istemeyince bir şey karşınıza çıkıyor. Peki, çok teşekkürler Teşekkürler İbrahim. İyi ki geldin. Ellerine Sağ sağlık. olasın. Teşekkürler. En istemediğim yerden geldi. Soru zor gelince çözmek zor oldu. Oyunun başında önce çok şaşırdık. Sen daha ilk konuşmada churros yaparken gözüm yandı dedin. Ama sonra açıklayınca bunun sadece bir şans değil, bir uğraşmanın, emek vermenin sonucu olduğunu öğrendik. Bir üst çok zor. Orada ciddi Devam. elemeler var. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Başarılar Hiç diliyoruz. bırakmak yok. Tebrikler Görkem. Sağ ol şef, görüşürüz. Alnımana kire yaptım. Rakiplerimi de eledim. Yolumuza devam.